Luis Borges, Alçaklığın Evrensel Tarihi, Yontu Odası. Kaynağı Arabistan'a uzanan bu masalın yazarı belli değil. Ama masalda anlatılanlara bakılırsa yazarının Müslüman bir İspanyol olduğu kestirilebilir. Evvel zaman içinde Endülüs hükümdarlığında bir kent varmış. Hükümdarlar adına kimilerinin Leptit, kimilerinin Ceuta, kimilerinin de Cean dedikleri bu kente otururlarmış. Kentin sağlam kalesinin demir kapılarından ne içeri girilir ne de dışarı çıkılırmış. Kapılar hep kilitli tutulurmuş. Ölen hükümdarın yerine tahta çıkan her yeni hükümdar kapılara kendi elleriyle yeni bir kilit takarmış. Sonunda kilitlerin sayısı 24'ü bulmuş. Her hükümdara bir kilit düşüyormuş. Gel zaman git zaman hükümdarlığın başına hanedandan olmayan biri geçmiş. Tahtı zorla ele geçiren bu kötü yürekli adam kapıya yeni bir kilit takmaya yanaşmamış. 24 eski kilidi açıp kalenin içinde neler olduğunu görmeyi koymuş kafasına. Vezir ve emirler eski kilitleri açmaması için yalvar yakar olmuşlar. Demir anahtarlığı gizlemişler. Yeni bir kilit takmanın 24 kilidi açmaktan daha kolay olduğunu söylemişlerse de dinletememişler. Hükümdar Nuh diyor, peygamber demiyormuş. Bu kalenin içinde neler olduğunu görmek istiyorum. Bu kez toplayabildikleri bütün zenginlikleri hükümdarın önüne sermişler. Sürü sürü hayvanlar, Hristiyan putları, gümüşler, altınlar. Gene de razı edememişler. Hükümdar sağ eliyle sonsuza dek yansın, bir bir söküp çıkarmış kilitleri. İçeri girince bir de ne görsünler? Kalenin içi Arap suretleriyle dolu değil mi? Tez ayaklı develerin ve atların sırtında uçları omuzlarından aşağı uzanan sarıkları, kuşaklarından sarkan palaları, ellerinde uzun kargıları, madenden ve ağaçtan oyulmuş Araplar. Suretlerin hepsi de yontuymuş ve gölgeleri yere vuruyormuş. Atların ön ayakları şaha kalkmışçasına yere değmemesine karşın güçlü kuvvetli küheylanlar devrilip yıkılıyormuş. Bu usta ellerden çıkma yontuların kıpırtısız duruşları ve müthiş suskunluğu hükümdarın yüreğine korku salmış. Hepsi de aynı yöne, batıya bakıyormuş. Ağızlarından tek bir söz çıkmıyor, tek bir boru sesi duyulmuyormuş. Bunlar ilk odadakilermiş. İkinci odada Davut oğlu Süleyman, ikisi de huzur içinde yatsın, için yapılmış oyma bir masa görmüşler. Masa yekpare zümrütten oyulmuşmuş. Herkes bilir ki zümrüdün rengi yeşildir ve fırtınaları dindirmek, sahibinin namusunu korumak, kanlı ishali gidermek ve cinleri kovmak, düşmanlara karşı üstünlük sağlamak ve doğumları kolaylaştırmak gibi gizli hünerleri vardır. Gerçek ama tarifsiz hünerlerdir bunlar. Üçüncü odada 2 kitap bulmuşlar. İlk kitap siyahmış ve madenlerin özelliklerini, tılsımların nasıl kullanılacağını, günlerin gezegenlere değin yasalarını, zehirlerin ve panzehirlerin nasıl hazırlanacağını açıklıyormuş. Öteki kitapsa beyazmış ama harflerinin açık seçik okunabilmesine karşın öğretisini hiç kimse çözememiş. 4. odada yeryüzünün tekmil hükümdarlarını ve kentlerini ve denizlerini ve kalelerini ve tehlikelerini gerçek adları ve doğru biçimleriyle gösteren bir dünya haritası bulmuşlar. 5. odada Davut oğlu Süleyman, ikisi de huzur içinde yatsın, için yapılmış yuvarlak bir aynaya rastlamışlar. Değişik madenlerden yapılmış olan bu paha biçilmez aynaya her kim bakarsa Adem babamızdan tutun da kıyamet borusunu duyacaklara kadar tüm atalarının ve oğullarının yüzlerini görürmüş. 6. odada tek bir damlası 3000 dirhem gümüşü, 3000 dirhem saf altına dönüştürmeye yetecek bir iksir bulmuşlar. 7. oda boş görünüyormuş. O kadar uzun bir odaymış ki en usta okçular bile kapının ağzından karşı duvara ok yetirememişler.
Duvarda uğursuz bir yazıt kazılıymış. Hükümdar yazıtı okumuş ve anlamış. Şöyle diyormuş: hangi kendini bilmez bu kalenin kapısını açacak olursa, buradaki yontulara tıpatıp benzeyen canlı savaşçılar hükümdarı ele geçireceklerdir. Bütün bunlar hicretin 89. yılında olmuş. Daha 12 ay geçmeden Tarık bin Ziyad kaleyi ele geçirmiş. Hükümdarı bozguna uğratmış, kadınlarını ve çocuklarını köle olarak satmış. Ülkeyi baştan başa yakıp yıkmış. Araplar incir ağaçlarıyla ve sulak çayırlarla kaplı, susuzluk nedir bilmeyen Endülüs hükümdarlığına işte böyle egemen olmuşlar. Hazinelere gelince denir ki Tarık bin Ziyad onları efendisi Halife Hazretlerine göndermiş. Halife de hazineleri bir piramidin içine saklamış. Binbir Gece Masallarından 271 ve 272. sayfalardandı bu öykü. Alçaklığın evrensel tarihindeki diğer öykümüz yine Binbir Gece Masallarından bir alıntı. Düş gören iki adamın masalı. Arap tarihçi El-İshaki bu masalı Halife el-Me'mun döneminde İsa'dan sonra 786-833 anlatır. Güvenilir insanların düştükleri kayıtlara bakılırsa ama her şeyi bilen, her şeyi yapabilen, bağışlayıcı olan ve uyumayan bir tek Allah'tır. Evvel zaman içinde Kahire'de zengin bir adam yaşarmış. Ama öylesine cömert, öylesine eli açıkmış ki sonunda baba evi dışında her şeyini yitirmiş. Bir süre sonra da geçimini çalışarak sağlamak zorunda kalmış. O kadar çok çalışıyormuş ki bir gece bahçesindeki bir incir ağacının dibinde uyuyakalmış. Düşünde iliklerine kadar ıslanmış bir adam görmüş. Adam ağzından bir altın sikke çıkartarak ona şöyle demiş: "Kısmetin İran'da, İsfahan'da. Oraya git, kısmetini orada ara." Adam ertesi sabah erkenden kalkıp uzun bir yolculuğa çıkmış. Çöllerin, gemilerin, korsanların, putperestlerin, ırmakların, yabanıl hayvanların ve insanların yoluna çıkmadığı tekmil tehlikelere göğüs germiş. En sonunda İsfahan'a varmış. Ama kent kapısından girer girmez gecenin karanlığına teslim olmuş. Bir cami avlusunda uyuyakalmış. Caminin hemen yakınında bir ev varmış. Yüce Allah'ın işine karışılmaz. Bir hırsız çetesi camiden geçip bitişikteki eve girmiş. Ama evin sahipleri hırsızların gürültüsüne uyanmışlar. "Yetişin, hırsız var!" diye bağırmaya başlamışlar. Komşular da "Yetişin, imdat!" diye bağırıyorlarmış. Sonunda Asesbaşı asesleriyle birlikte yetişmiş, hırsızlar da damdan dama atlayarak kaçmışlar. Asesbaşı caminin aranmasını buyurunca Kahire'den gelen adamı yakalayıp getirmişler. Falakaya yatırıp basmışlar sopayı. Adamcağız öyle yazmış. Adam 2 gün sonra zindanda kendine gelmiş. Asesbaşı adamı çağırtıp sormuş: "Kimsin? Kimin nesisin? Nereden gelirsin?" Adam "Şanlı Kahire şehrinden gelirim" diye yanıt vermiş. "Adım Muhammed el-Mağribi." Bu sefer Asesbaşı "İsfahan'da ne işin var?" diye sormuş. Adam doğruyu söylemeyi yeğlemiş ve Asesbaşı'na demiş ki: "Düşümde gördüğüm biri bana İsfahan'a gitmemi buyurdu. Kısmetimin beni orada beklediğini söyledi. Ama İsfahan'a geldiğimde benden esirgemediğiniz falaka çıktı kısmetime." Bunu duyan Asesbaşı akıl dişleri görünene kadar gülmüş ve sonunda demiş ki: "Ey kafasız adam, düşümde tam 3 kez Kahire'de bir ev gördüm. Evin avlusunda bir bahçe, bahçenin ucunda bir güneş saati, güneş saatinin ardında bir incir ağacı, incir ağacının ardında bir çeşme, çeşmenin altında çuvallar dolusu para vardı. Gene de kulak asmadım bu yalana. Ama sen katırla iblisin evladı, bir düş uğruna yollara düşüp diğer diğer dolaşmışsın. Bir daha İsfahan'da görmeyeyim seni. Al şu sikkeleri, çek git buradan."
Adam parayı alıp yola koyulmuş, soluğu evinde almış. Bahçesindeki çeşmenin, Ases başının düşünde gördüğü çeşmenin altını kazmış, büyük bir define bulmuş. Böylece Allah ondan lütfunu esirgememiş. Onu ödüllendirip yüceltmiş. Allah lütufkardır, görülmezdir.